Kemokan'dan herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu büyük ihtimal bayramda izleyeceğinizden dolayı hepinize iyi bayramlar diliyorum. 3 tane mouse aldık ve bu 3 mouse'u da karşılaştırmak istiyorum. Bunları zaten size sormuştum. VGN, Vaxi ve Dalmoshack'i karşılaştırmamı söylemiştiniz. Ben de zaten bunu uygun gördüğümden dolayı da benim de içime yattı ve karşılaştırması şu an hazır. Size bir tane tablo hazırladım. Bu tabloyu çok kullanacağız. İnanın bana bu videodan sonra kesinlikle aklınızda hangisini acaba alsam ya da hangisi bana daha uygun ya da hangisi daha ucuz gelir gibi soruları komple cevaplamış olacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar düzgün bir şekilde dinleyin ki bana soru sorma ihtiyacı kalmasın sizde. Gerçekten tam anlamıyla her şeyini hazırladım. Gönlünüz rahat olsun. Bu arada beni desteklemek isterseniz video beğeni atabilirsiniz. Tabi eğer hoşunuza gidiyorsa. Daha fazla lafı uzatmadan hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi önümüzde 3 tane mouse var. Birincisi Dalmoshack tek model, Vaxi 4 model, VGN 3 model. Peki ben bunlardan hangisini tercih ettim? Dalmoshack tek model olduğu için M3S Varon'u aldım. 4K'sı büyük geldiği için elime çok tercih etmedim. Zaten aralarında hiçbir fark yok. Vaxi'nin ise R1 SE modelini aldım. VGN'in en düşük modelini aldım. Şimdi neden peki bu ikisini tercih ettim? Şabloya baktığımız zaman Beken ve 3395 SE işte sensörü var. Bunların biz ne olduğunu bilmiyoruz. Aynı zamanda Dalmoshack M3S'in de MCO'sundan bir haberdarız. Yani haberimiz yok. Bu yüzden bunları bizim incelememiz gerekiyor ki acaba bizim sıkıntımız bunlarda var mı yok mu diye. Bu yüzden ben de sıkıntılı olabilecekleri aldım. Sensör testlerini yaptım. Biraz da kullandım. Yaklaşık 1-2 hafta kadar uzun bir süredir. Zaten kameram bozuktu. Bir bunu aldım, bir bunu kullandım. Zaten bunu gerçekten çok uzun süre kullanmıştım. Sırayla kullandığımı söylemek istiyorum sizlere ve sonuçlarına geçeceğiz. İlk önce teknik verileriyle başlamak istiyorum sizlere. Şablonu da açarsak hemen şöyle göstereyim. Gerçekten çok büyük bir şablonumuz var. Öncelikle benim elimdeki olan R1 SE modeli 3395 SE var. MCO ise Beken var. Huana switchler 250 mAh'lık bir pilimiz var. Bize şu anlık bu yeter. Ve kaplamamız yok. VGN F1'da ise 3395 sensörümüz var. Sıkıntı yok. Nordic, PAV yani. Beken MCO'muz var. Evet burada bir sıkıntımız var demiştik. Coil switchlerimiz var. Huana gibi fark etmez. Hak Huana, hak Coil. Yani benim için gerçekten arada fark yok. 250 mAh'lık pilimiz var ve bu kadar. Bu da bizim için yeterli. Yani bu iki mouse arasında sadece MCU Beken farkımız mevcut. M3S'e geldiğimiz zaman ise T-Link denen bir MCU'muz var. Gerçekten ben de bunu ilk defa duyuyorum. Araştırmasam bunu da bilemeyecektim. Yani garibime gitmişti ama sorun çıkarttı mı? Hayır, kesinlikle sorun çıkartmadı. Şimdi hemen geçelim. İsterseniz bir sensör testlerinde herhangi bir sıkıntımız var mı? Arkadaşlar VGN, Vaxi, Dalmoshack, Motion Science özelliği gibi bir özellik var. Hepsinin yazılımında ve bunu açtığınız zaman gerçekten herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yalnız burada bir itirazım olacak. Zaten siz şu an testleri görüyor olacaksınız. Vaxi'de şöyle bir şikayet duydum. Özellikle R1 SE modelinde 40G iğme olduğundan dolayı bildiğiniz üzere 3395 SE modeli var. 400 IPS 40G iğme veriyor. 40G iğmeden dolayı 1600 dpi'da algılamama sorunu olduğu söylendi ki ben de kullandığım zaman sanki ilk başlarda yani o şekilmiş gibi geliyor. Sonra Motion Science özelliğini açtığım zaman bu olay bitti benim için. Yani Motion Science özelliğini illaki açın. Her ne kadar pilini fazladan tüketse bile herhangi bir sorun ben görmedim. Doğru söylemek gerekirse VGN'de herhangi bir sorun hiç yaşamadım. Yani demek istediğim Motion Science açtığınız zaman sensör açısından hepsi de gayet güzel sonuçlara vardığını söylemek istiyorum. 3395 sensör olduğu için artık 3395 sensörü hepiniz biliyorsunuz top seviyelerde bir sensör. Bunu anlatmama gerek yok. Sadece Vaxi R1 SE'de 400 IPS 40G iğme veriyor. Bu da ne gibi? GeForce X Superlight gibi. Yani ona benzer. Çünkü MCO'su farklı vesaire vesaire. Yani ona benzer bir teknik veriye sahip Vaxi R1 SE. Bu yüzden de gönlünüz rahat olsun diyebilirim. Tasarımlarını biraz anlatmak istiyorum. VGN'le başlamak istiyorum. VGN'in 3 modelinde de arkadaşlar dış kaplamamız mevcut. Yani pürüzsüz bir yapıya sahip. Bunu buradan söylemiş olalım. Yan tuşlar biraz fazla çıkık. Bilmem gösterebiliyor muyum? Yani ben genelde bu tarz sevmiyorum. Seveni var, sevmeyeni var. Ben buradan söylemiş olayım. Yine parmak koyma yerimiz 3 modelde de aynı.
Type-C yerimiz universal değil, yani bazı Type-C'ler uyuyor, bazıları uymuyor, bilginiz olsun. Arka tarafı çevirdiğiniz zaman USB dongle saklama yeri ve ince belli olarak geliyor. Yani VGA'nin 3 modelinde de bu şekil, bu tarz bir görünüm elde ediyorsunuz. Hangisini alırsanız alın. Voxi'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar, Voxi'de biraz durum farklı. Voxi'nin ilk iki modelinde, yani SE ile Arvan serisinde yüzeyimiz parlak değil, yani kaplama yok. Pürüzlü bir şekilde geliyor, renk ayırmaksızın. Yanlış hatırlamıyorsam Mehmet abi işte beyaz siyah arasında fark var mı diye söylüyordu. Hayır, ister beyaz ister siyah rengini alın. Arvan SE ve Arvan modellerinde kaplama yok. Yani pürüzlü bir yapıya sahip. Şöyle ellediğiniz zaman zaten haşır uşur ediyor. Bir de şöyle baktığınız zaman parmak koyma yerlerinin düz olduğunu görebilirsiniz. Yine Type-C şarj yerinin de aynı şekilde universal olmadığını söylemek istiyorum. Yani her Type-C buna uymuyor. İlla kendi kablosu ya da ona benzer bir kabloyu bulmanız gerekiyor. Bunu da buradan söyleyelim. Üst taraftan baktık. Alt tarafı çevirdiğimiz zaman yine VGA'ne göre biraz daha ince az belli. Yani biraz daha kalın. Yani şöyle tuttuğunuz zaman daha fazla alan alıyor. Bunda ise biraz daha inceydi. Bakın şöyle göstereyim. Bir de şöyle göstereyim. Bakın daha kalın bir bele sahip. Yani tutarken kimileri inceyi sever, kimileri kalını sever. Ben bu tarzı daha çok seviyorum. Bilginiz olsun. Voxi modellerin hangisini alırsanız alın yine aynı şekilde bu tarz bir görünüm elde edeceksiniz. Sadece ilk iki serisinde, yani en düşük Arvan SE ile Arvan serisinde kaplama yok beyaz siyah renklerinde. Diğer modellerde, yani bir üst ve ikinci, yani 3 ve 4. sıradaki olanlarda ise kaplama mevcut, bilginiz olsun. Darmoshark'ın tasarımına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar, Darmoshark'ta bir kaplama mevcut değil. Yan tuşlar çok açık değil. Parmak koyma yerimiz VGA kadar var. Şarjlarımız Type-C ve universal olarak geliyor. Yani illa kendi kablosunu kullanmanıza gerek yok. Büyük bir alan bırakılmış. Bu yüzden istediğiniz kabloyu kullanabiliyorsunuz. Alt tarafta bir logomuz var. Sağ ya da sol tarafta her zamanki diğer mouse'lardan alıştığımız bir yazı mevcut değil. Alt tarafı çevirdiğimiz zaman yine biraz daha ince belli olduğunu görebiliyoruz. Hatta şöyle VGA'ne bak, Voxi'ye bakın, böyle kalın. Şeye bakın, Darmoshark'a bakın. Darmoshark ise gerçekten ince belli. VGA'nden biraz daha kalın ama kendisine göre ince belli bir mouse. Shape olarak da ikisinin ortasında desek yanlış olmaz. Bunun tasarımı da bu şekildeydi. Geçelim isterseniz bir switch testlerine, switch seslerine bir bakalım. Sonrasında hangisi daha sert, hangisi değil, ben size gerekli bilgiyi vereceğim. Evet arkadaşlar, switch seslerimizi duydunuz. Huana, Kailh ve TTC Gold switchlerimiz var. Bunların basımı nasıl? Sesleri duydunuz ama çok anlaşılmadığı için ben yine sizlere söylemek istiyorum. Ana tuşlarda arkadaşlar, yani sağ ve sol tuşlarda en hafif modeller VGA ve Voxi modelleri. Bu diğerlerinde de aynı şekilde böyle devam ediyor. Ta ben Darmoshark'ı incelediğim zaman o zaman da söylemiştim. Bu Darmoshark'ın şu TTC Gold'lar gerçekten çok sert. Artık iyilikten çıkıyor, biraz kötülüğe yaklaşmış bir derecede. Ben normalde sert switchleri severim. Buradan da bunu söylemiş olayım. Scroll tuşumuzu ileri ve geri hareket ettirdiğimiz zaman kesinlikle Darmoshark en hafifi. Sonra Voxi geliyor, sonra VGA geliyor. Bu da bence bizim için önemli çünkü zıplamayı ileri doğru atıyoruz bildiğiniz üzere. Orta scroll tuşuna basım ise ben bomba olarak ayarlıyorum. En hafifi Darmoshark yine, sonra VGA, sonra Voxi. Voxi'de arkadaşlar inanılmaz ağır bir orta tuş şeyi var, yani basımı var. Ben çok zorlandım, bilginiz olsun. Genelde ben de kullanırım bunu, sık kullanırım. Büyük ihtimal sizler de kullanıyorsunuzdur. Bu yüzden Voxi'nin orta tuşunun sert olduğunu söylemek istiyorum. Hatta benim basarken yorulduğum için sol ve sağ tuşa atama yapmam gerekti. Bu kadar ağır yani. Aynı şekilde VGA'nin de ileri doğrusu zor olduğu için zıplama olayları biraz sıkıntıya girdiğini söylemek istiyorum. Bunlar eksi ve artısı olarak sizin aklınızda kalsın lütfen. Yan tuşlarda ise hepsi bence gayet yumuşak hissiyat verdiğini söylemek istiyorum. Yani yan tuşlarda hangisi iyi hangisi kötü gibi bir tercihim yok. Üçü de gayet yerinde güzel. Şöyle shape olarak karşılaştırdığımız zaman ise illaki eloshape.com'dan bakarsınız ama
Ben de yine tespitlerimi size söylemek istiyorum. VGN modeli daha yumurtasal bir shape'e sahip. Waxy modeli ise daha böyle keskin bir yapıya sahip ve basık bir yapıya sahip. Yani ben yumurtasal yapıyı çok fazla sevmiyorum. Waxy daha doğru, daha güzel benim için. Kişiden kişiye kesinlikle değişir. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Daha basık bir yapıya sahip olduğunu söylemek istiyorum. Hangisi sizin için uygunsa, yani yumurtasalsa VGN'i tercih edin. Basık bir mouse tercih ediyorsanız da Waxy'yi tercih edin. Yok, benim için hem yuvarlak değil hem de basık da değil. Arasında bir şey istiyorum derseniz de kesinlikle Darmoshark M3S Voron alın arkadaşlar. Sanki VGN ile Waxy'nin karışımı bir şey olmuş. Gerçekten böyle hissettiriyor. İnanın bana, tam ortalama böyle biraz daha büyük bir mouse haline gelmiş Darmoshark M3S Voron. Bunu da buradan söylemiş olalım. Parmak koyma yerlerini zaten söylemiştim ama VGN ve Darmoshark'ta parmak koyma yeri mevcutken Waxy modelinde parmak koyma yeri mevcut değil. Bilginiz olsun. Kullanım süresine gelecek olursak 250 mAh'lık piller var. Yaklaşık bir hafta. Darmoshark'ta ise 500 mAh'lık pil var. Çünkü kendisi 2K destekli. İleride neden bunu alıp almamamız gerektiğini söyleyeceğim. 2K destekli olduğu için bir hafta bu ikisi. 2 haftada bunun kullanım süresi veriyor. Tabi bu sizin kullanımınıza göre değişiyor. Ben 5-6 saat kullanımlarla bunu size söylüyorum. Benim 500 mAh'lık piller daha fazla hoşuma gidiyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Tabii ki de burada önemli olan pil değil, kesinlikle tutuşunuz. Bunu da buradan altını çizeyim. Her zaman söylüyorum, elinizde olmayan bir mouse'u satın almak kesinlikle yaptığınız en büyük hata olacaktır. Çünkü gerekli performansı gösteremeyeceksiniz. Bağlantı türlerine geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar, bildiğiniz üzere 3 tür bağlantımız var. Kablolu, 2.4 ve Bluetooth bağlantı seçeneklerimiz var. 3 modeli de kablolu bir şekilde kullanabiliyoruz. 2.4 GHz zaten hepsi destekliyor. Aynı zamanda Darmoshark 2K destekliyor. Bluetooth destekleyen ise sadece Waxy ve Darmoshark modelleri. VGN modeli Bluetooth yok, bilginiz olsun. Kimileri notebook'unda Bluetooth'lu bir şekilde kullanmak ister. Genelde ben de o şekilde tercih ediyorum. Eğer almak isterlerse Waxy ve Darmoshark modellerini tercih etmeleri çok çok daha güzel olacaktır. Çünkü bu ikisi Bluetooth desteklerken VGN modeli Bluetooth desteklemiyor maalesef. Bunu da buradan söylemiş olalım. Neyi neden almalıyım derseniz de hemen başlayalım. 4K alacak olan arkadaşlar, şunu net söyleyeyim. VGN ve Waxy modellerinin 500 mAh'lık pil, yani R1 Pro Max, F1 Pro Max modellerini alsınlar. 250 mAh'lıklar çok çabuk bittiğinden dolayı ileriki zamanlarda artık şarj etmekten bıkacağınızdan dolayı da ne yapıyorsunuz? 500 mAh'lığı alıyorsunuz. Hiç olmazsa size 4 gün 5 gün idare etsin ki 4K kullanmaktan vazgeçmeyin. Neden vazgeçmeyin diyorum? Eğer zaten 4K kullanmaktan vazgeçerseniz verdiğiniz parada yazık olacak otomatik olarak. Bu yüzden 4K alacak olan arkadaşlar R1 Pro Max, F1 Pro Max almasını ben öneriyorum. Kişisel tercihtir. Hiç param yok diyenler için zaten başka bir tercih yok. Benim aldığım gibi R1SE modelini alabilirler ve herhangi bir sorun yaşamıyorlar. En azından ben yaşamadım. Ama yine de sorun yaşama ihtimali var mı? Elbette backend MCU olduğu için illaki sorun yaşama ihtimalleri mevcut. Gelelim benimki orta kalite olsun diyenler için. Orta kalite, yani alayım beni mağdur etmesin ve memnun kalayım diyenler için de çok güzel bir şık buldum ben burada. R1 Pro ile arkadaşlar F1 Pro'ya bakmanızı istiyorum. R1 Pro ile F1 Pro arasında hiçbir fark yok. Kaplama aynı, işte pil ömrü aynı. Switchler Huana Kale, bence aralarında hiçbir fark yok. Switch olarak sensör olarak 3395 MCU olarak Nordic yine. Baktığınız zaman hiçbir fark yok ama bir fark var. Fiyat olarak bir tanesi 2100 lirayken bir tanesi 2300 lira. Eğer benim için shape önemli değil diyorsanız da bence bu da çok önemli. Waxy modelini alarak 200 lira daha kâra geçebilirsiniz. Tabi bu tercih meselesi, tekrardan söylüyorum. Alacak olan arkadaşlar da ona göre bir tercih yapmaları burada da önemli. Waxy R1 Pro modelini aldıkları zaman sorunsuz bir mouse ve orta kalitede bir mouse almış olacaklar. Dikkat ederseniz burada Darmoshark'a pek gelemedik. Sebebi ise Darmoshark bu iki modelin tam ortasında kalan bir model. Yani illaki alan olacaktır. Shape'inden dolayı o da alan olur diye düşünüyorum. Yoksa VGN ve Waxy'ye bakaraktan, yani Darmoshark M3S sadece 2K'da alınacak bir mouse değil. Nedenini söylüyorum çünkü 2K çok bir şey fark etmiyor ve fiyatı 1800 TL gibi bir fiyat. Onun yerine ben R1 serisini alırım Waxy'nin. Daha iyi, o da 1500 lira yani. Ya da backend MCU'lu VGN alırım. Bu da backend tanıdık bir MC olduğundan dolayı. Darmoshark hep böyle geride kalıyor. Bunu da buradan söylemiş olayım. Waxy ve VGN bize çok güzel alternatifler varken
Darmoşak gerçekten bu işin çok fazlasıyla gerisinde kaldığını söylemek istiyorum sizlere. Sonuç olarak arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu 3 mouse hakkında bu kadar. Yani artı ve eksi yapamıyoruz çünkü karşılaştırma videosu. Lütfen şuna dikkat edin. Backend MCU'lar genel itibariyle soru işaretli MCU'lardır. Yani normal alacaksınız, garantiyi istiyorsanız kesinlikle Nordic bu 3395 sensörlü olanı tercih edin. Ben R1 SE modelinde bir sorun yaşamadım diye siz sorun yaşamayacaksınız anlamına gelmiyor. Lütfen buna dikkat edin. Bundan sonra incelememi istediğiniz bir mouse varsa, yine karşılaştırmamı istediğiniz bir mouse varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve aynı şekilde bu 3 mouse'dan herhangi sorun yaşadığınız, sevdiğiniz, ben bunu bilmiyordum dediğiniz kısımları da yorumlar kısmına yazıp alacak olan arkadaşlara yardımcı olabilirsiniz. Tabii ki de beni desteklemek istiyorsanız da abone olmanıza gerek yok. Like atarsanız, videoyu beğendiyseniz memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.